Herkese merhabalar. Şehirleri sayfasına hoş geldiniz. 2 hafta önce atmış olduğum Alman usulü 3. katın kontrolünü gerçekleştireceğim. Şu an kovanın içine kullanacağım aletleri dezenfekte ederek kullanacağım. 2 hafta önce attığım Alman usulü kovan maalesef başarılı olmadı. Şu an balasa da yaklaşmak üzere olduğu için ben de eski usulü geri döndüm. 1. katta tekrardan 2 tane kapalı yavru çıtayı 3. katın ortasına aldım. Sağına ve soluna da ballı polenli çıta yerleştirdim. Yani eski usule geri dönmüş oldum. Bugün de kovanın kontrolünü gerçekleştireceğim. Geçen haftaya kadarki yaptığım kontrollere göre şu an 3. kat iyi gidiyor. Tekrardan 1. kattan çıta alıp yukarıya yerleştireceğim. Şu an için 3. kattaki kontroller iyi gidiyor. Görmüş olduğunuz üzere arı yoğunluğu 3. katta gayet iyi durumda. Ama ana arının kokusu gitmediği için sürekli 3. katta ana arı gözleri ve yüzükleri görüyorum. İçinde larva olan ana arı yüzüklerini bozuyorum. Bir de 3. katı eski haline getirirken kovanda ana arıyı göremedim. Geçen hafta arka arkaya 3 kere kovanımı açtım. Çünkü ana arıyı görememiştim. Günlük yavru da mevcut değildi. Sadece kovanda 3 günlük yavrular gördüm. Kovanı son kez kontrol etmek için açtığımda kovanda ciddi bir şekilde balın azaldığını ve arının yarıya düştüğünü gördüm. Kovanı acilen kapatıp gidip güvenlik kamerasını izledim. Benim kovanımı koyduğum yerde güvenlik kamerası var. Ben son kontrol için kovanı açıp gittikten 2 saat sonra kovan oğula gitmiş. Oğula gittiği yerde arkamda gördüğümüz çam ağaçlarının bir tanesinin tepesine yerleşmişti. Yerden yüksekliği nereden baksanız 6 metre kadar vardı. Ondan sonra biz bir aparat yaparak bir bidonu yarıya kestik. Ucuna da 3 tane 2 metrelik sopa bağlayıp ağaçta bulunan oğulları aldık. Maalesef anayı yakalayamadık. 3. katı kenara aldıktan sonra 2. katın ortasında çuval göreceksiniz. Bölme tahtasının yanındaki boşluktan oluşacak ısı farklarını engellemek için bunu yerleştiriyorum. Hem de bu sayede arılar yukarı daha az çıkmış oluyor. Bu bizim ilk oğul deneyimimiz olduğu için de biraz da acemiliğimiz mevcuttu. Alırken de biraz zorlandık. Arıyı da kovana götürürken elimizdeki kutu açıldı ve arının yarısı yere döküldü. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Ama arıların karnında bal olduğu için herhangi bir saldırganlık göstermediler günlerce. Sonra biz bu arıları alıp tekrardan kovanın içine döktük. Tek korkumuz şuydu. Kovanın içinde bulunan arılar tekrardan ana arının yanına gitmesinden korkuyorduk. Çünkü ana arıyı yakalayıp öldüremedik. Maalesef böyle bir sıkıntımız oldu. Çünkü ağaçta bulunan ana arıyı yakalayıp öldüremediğimiz için kovana attığımız arıların tekrardan ana arının yanına gitmesinden dolayı bir endişemiz vardı. Ama maalesef bu endişemiz gerçekleşmedi. Biz de bu durumdan sonra yeni bir ana arı siparişi verdik. Piyasada da F1 ana arı bulamadığım için arıcı arkadaşın tavsiyesi üzerine Belfast ana arı sipariş verdim. Gelen arı da melez değildi. Almanya menşeili Belfast arısıydı. Ana arı elimize tahminen birkaç günde ulaştı. Ana arıyı aldığımız kişiden de rica ettik durumumuzun aciliyetini ve 2 tane kovanımız olduğunu. O da sağ olsun bizi kırmayıp 2 tane Belfast ana arısı gönderdi. Daha sonra da ana arının yanındaki işleri çıkartmadan arıların üstüne kekikli ve naneli su sıkarak kovanın ortasına yerleştirdim ve burada tam bir hafta kovanımı açmadım. Bu 3. katın durumuna gelecek olursak da bende maalesef başarılı olmadı. Hatta geçen sene kanalın sahibine de yazmıştım. Durumun bende başarılı olmadığını, eğer müsait olduğunuzda videolarıma bakıp olumsuzluk görüp görmediğini sormuştum ama kendisi daha sonra bana geri dönüş sağlamadı. Ben de çok üstelemedim konuyu. Başarılı olmadığı için de ben de tekrardan bildiğim yönteme geri dönerek 3. kat atmaya karar verdim. Şu an toplamda kovan 23 çıta. Bunu toplamda 28 ya da 29 çıtaya tamamlayarak kovanı bal akımına hazır hale getirmiş olacağız. En azından böyle bir düşüncem var. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmazsak. Bu görmüş olduğunuz videoda da Belfast ana arısının kabul edilip edilmediğini kontrol edeceğim. Bunu da şu şekilde yapacağım. Yemliğin önünde bulunan keki çıkartıp birkaç tane işçi arı salacağım ve bu arıları saldırıp saldırmadıklarını kontrol ettikten sonra ana arı kutusundan çıkartıp bir 5 dakika 10 dakika gözlemleyeceğim. Zaten ana arının kokusuna nasıl tepki verdiklerini görebilirsiniz. Direkt etrafına toparlanıyorlar. Bu bir anda toparlanmaları beni biraz endişelendirdi. Çünkü şu an ana arı ölürse zaten bir haftalık bir yavru kaybım var. Tekrardan bir hafta daha kaybım olacak. Hatta 2 hafta. Çünkü bir hafta nereden baksanız 3-4 gün ana arının gelme süresi. Şu an ana arıyı kutusundan çıkarttım ve elimde görmüş olduğunuz çıtaya bıraktım. Şimdi bu çıtayı bir 5 dakika boyunca gözlemleyeceğim.
Birkaç tane işçi arının ana arının bacaklarını çekiştirdiğini gördüm ve ben de Belfast arısıyla çalışan arkadaşımın görüntüleri arayarak bir durumu gözden geçirmesi için ricada bulundum. Yani karniyol arılar ana arımızı kabul etmişler. Şimdi bu çıtayı kenara alıp işlemlerimi bitirirken tekrardan bir gözlem yapacağım. Bir sonraki çıkarttığım çıtada da yeni çıkmış bir karniyol ana arısı gördüm. Bu Alman usulü 3. kattan dolayı arılar çok sıkıştığı için ana arı yüzünü görmemişim ve kovan yeni bir ana arı çıkartmış. Dölsüz bir ana çıkartmışlar. Ana arı kutum olmadığı için ana arıyı kovandan çıkartıp öldürmek zorunda kaldım. Arılarım geçen haftadan beri petek kabartmıyorlardı. Bunun nedeni de oğula gitmeye hazırlanıyorlarmış. Bunu da şimdi anlamış oldum. Ana arıyı bulup öldürdükten sonra Belfast ana arımızı tekrar kovanın içine aldım. Bu hafta herhangi bir temel petek vermedim. Çünkü daha önce verdiğim petekler kabartılmamıştı. Bir 3 gün sonra tekrardan kovanı açıp peteklerin kabartılıp kabartılmadığına bakacağım. Kabartılan petekleri de yukarı alıp son 4 peteğimi kabartmak için petekleri yerleştireceğim. Çünkü bal akımına az kaldı. Bir de oğula giden arıların çoğunu tekrardan kovana aldığımız için kovandan aldıkları balları tekrardan yeni yerleştirmişler. Böyle enteresan bir durumla karşılaştım. Ya dışarıdan nektar geldi ya da karınlarında bulunan balları tekrardan peteklerin içine yerleştirdiler. Çünkü çılardaki bal miktarı tekrardan çoğaldı. Şimdilik petekleri kabartmaları için tekrardan 5 su 1 örnek şerbeti verdikten sonra kovanı kapatacağım. Dediğim gibi 3-4 gün sonra kovanı tekrar açıp peteklerin durumuna bakacağım. Benim arımın vermiş olduğu oğul tepkisi internette okuduğum üzerine biraz farklıydı. Çünkü bende şöyle bir etkileri oldu. Birincisi kovanda anar olmasına rağmen kovanda anarı yokmuş gibi kanat çırpıyorlardı. Bunun nedenini o zamanlar anlayamamıştım. Çünkü anarı mevcuttu ve günlük yavrular da mevcuttu. Ve bunu 2. ve 1. kattaki arıların tamamı yapıyordu. Yani kat gözetmeksizin kanat çırpıyorlardı anarı yokmuş gibi. İkinci önemli etkeni de arılar petek kabartmayı yapmadılar. Ben bu etkileri farklı bir şekilde yorumlamıştım. Meğer kovan oğula gitmeye hazırlanıyormuş. Bunu da tecrübe ederek öğrenmiş olduk. Arının oğula gitmesindeki sıkıntı şu. Bölgemizde bulunan en uzun çam ağacının tepesine yerleştiği için büyük bir sıkıntı yaşadık. Arıları da kovana tekrar yerleştirdikten sonra hemen bir ana arı siparişi verdik. 2. kovanım da zaten birkaç gün önce gelmişti. Ama gelen karniyol çok melez olduğu için kapağı açtığım anda bütün arılar üstüme uçuşuyordu. Yani elimi kaldırdığım her harekette çok yavaş hareket etmeme rağmen arılar direkt saldırıya geçiyorlar ve çok sokuyorlardı. Benim normalde şöyle bir planım vardı. Yeni gelen kovana Belfast anarı vermek. Şu an videoda görmüş olduğunuz kovanı da F1 karniyol arısı vermekte. Ama F1 karniyol ana arısı bulamadığım için 2 kovana da Belfast vermek zorunda kaldık. Biraz da zorunluluk oldu. Şu an için bekleyip Belfast ana arısının durumunu göreceğiz. Onu zaten videolarda açıklayacağım. Ve karniyol ana arısı ile arasındaki farkları anlatmaya çalışacağım. Kovanımı kapatırken de varava ile mücadele için ardıç katlarını ve uçucu yağları kullandıktan sonra kovanımı kapatacağım. Bugünkü videom bu kadar. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.